Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fosur fosur kabarmalara doymayan nefis bir börek hazırlayacağız. Sizleri de çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Hamurumuzu yapmakla başlayalım. Hamurum için 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. İkinci bardağımı da ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 1 paket yaş maya. İsterseniz kuru da kullanabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Daha az yapmak istiyorsanız verdiğim malzemelerin yarısını koyarak da hamurunuzu elde edebilirsiniz. Ve bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Mayamı, şekerimi eritelim. Ve üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Son olarak da 2 yumurtanın beyazını ilave edeceğim. Sarılarını da üzeri için kullanacağız. Şöyle bir streç filmle de kapattım ki üzerleri kabuk tutmaması için. Yumurtalarımızı bir kenara alalım. Bu diğer karışımları, sıvı karışımlarımızı da şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık içerisine unumuzu, tuzumuzu ekleyebiliriz. 5,5-6 bardak kadar un kullanacağız. İlk 4 bardağı her videomda olduğu gibi söylüyorum. Önce ekliyorum. 2 diğer bardağı da dengeli bir şekilde ilave edelim. Çünkü hamurun yani unun kalitesinden kalitesine fark gösterebilir. İkinci bardağımız. 4. bardağı da ekledim. Ve şimdi hepsini güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra diğer 2 bardağımızı da dengeli bir şekilde ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar. Ve 1 tatlı kaşığı da dolusu tuzumuzu da ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. 6 bardağa çok yakın. Bir parmak eksik kadar, yani 5,5-6 bardak kadar un kullandım. Hamurumun cıvıklığı bu şekilde. Ele yapışan bir hamur. Aynı anda da yoğrulabiliyor. Şimdi hamurumu üzerini kapatacağım streç filmle. Üzerine de temiz bir bez atıyorum. Bu şekilde hamurumuzu mayalamaya bırakalım. En az 40 dakika boyunca mayalansın. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. İç harcı için ben bir tane tavuk göğsü kullanıyorum. Tavuk göğsümü şöyle minik minik doğrayacağım. Böyle küp küp doğruyorum. Evet, bütün tavuk göğsümü böyle ufak ufak minik minik küp küp doğradım. Şimdi tavama alıyorum. Üzerine birazcık da sıvı yağ döküyorum şöyle. Ve ocağıma alıp renkleri beyazlayana kadar suyunu çekip, yani suyunu saldıktan sonra geri çekene kadar bu şekilde biraz pişirelim. Diğer taraftan da soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı da küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Ve biber, soğanımı doğradım. Ve yeşil biber ve kırmızı biber kullanacağım. İsterseniz hemen doğrayabilirsiniz. Ben buzluktan kullanıyorum. Yazın kesip doğrayıp buzluğa atıp böyle bu şekilde kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Tavuklarım da sularını güzelce çektiler. Renkleri değişti. Ve şimdi artık içerisine önce soğanını, kırmızı ve yeşil biberimi de ilave ediyorum.
arada yeşil ve kırmızı biberlerimde tatlarında değişmeyi yaşamıyorum. Hatta tam tersi daha da lezzetli oluyor. Bahçe biberi, taze biber olduğu için. Şimdi bunları tekrardan ocağıma alacağım. Tekrar şöyle bir karıştıracağım. Harcımın içerisine bu sefer de şöyle bir yemek kaşığı dolusu ya da bir yemek kaşığı salçayı da ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, artık iç harcımın içerisine baharatlarını ekleyebiliriz. Baharatları da istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şöyle maydanoz kurusu koyuyorum. Nane kurusu koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar. Çok az da kimyon koyuyorum tat vermesi için. Son olarak da bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Dediğim gibi baharatlarını istediğiniz miktarda, istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Tekrar ocağıma alıyorum. 1-2 dakika kadar daha pişirip ocağımı kapatacağım. Evet, iç harcımız şu an hazır. Şimdi iç harcımı ben bir kenara alacağım soğuması için. Evet, hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi havasını alalım. Tezgahımın üzerine alacağım. Şöyle de bir toparladım hamurumu. Hamurumu 2 eşit parçaya böleceğim. Bundan 2 tane çıkartacağız. Bunu kenara alıyorum. Bununla devam edeceğiz. Şöyle bir toparlıyorum sadece. Evet, şimdi tekrar hamurumu 2'ye böleceğim. Eşit olmasına dikkat ediyorum hemen hemen. Şöyle bir toparlıyorum. Tartınız varsa tartıya da koyup eşit yapabilirsiniz. Evet, hamurlarım şu an hazır. Şimdi hamurumun bir tanesiyle başlıyorum. Hamurumu şöyle önce parmak uçlarına bastırarak biraz açıyorum, genişletiyorum. Hamurumun altına yağlı kağıdımı aldım çünkü tepsimize koyması daha kolay olacak. Şöyle tekrardan biraz genişletiyorum hamurumu. Ve merdanemin yardımıyla da biraz inceltiyorum. Ama elle daha kolay oluyor. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için hemen açılıyor. Hamurumu bu şekilde açtıktan sonra kolaylıkla tepsimize alıyorum. Bu şekilde şöyle biraz düzeltiyorum. Ve diğer hamurumuzu da aynı şekilde açacağım. Ama bu sefer tezgahımın üzerinde açıyorum. Bunu da bu şekilde açtım. Şimdi bu hamurumu da şöyle 4'e katlayacağım. Birazdan böreğimizin üzerini kapatmak için kenara alıyorum. Az önce hazırladığımız iç harcımızı da şöyle kaşık yardımıyla şu orta yerini dolduracağım. Kenar kısımlarını boş bırakacağım. Şöyle de elimle düzeltiyorum. Ve kıyıları boş kalacak şekilde
Az önce açtığımız hamuru da bu şekilde üzerine koyuyorum. Düzeltmelerini de yapacağız. Şöyle uçlarını birleştiriyorum. Ve tekrar tepsiden çıkardım. Çünkü biraz daha genişletebilmek için uç kısımlarını. Evet, şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle şuradan kesiyorum. Aynı şekilde karşısından, ortasından, her seferinde aynı şekilde tekrar ortadan eşit bir sayı elde edebilmek için tekrar ortadan ve yine tekrar ortadan kesiyorum. Evet, artık katlayabiliriz. İlk önce şöyle ilk olanı alıyorum. İç tarafa doğru. Sonrasında bu parçayı onun üzerine tekrar bu şekilde tekrar iç tarafa bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle de yakından göstermek istiyorum. Hiçbir zorluğu yok. Tekrar şuradakini iç tarafa, dış tarafa diye bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Böreğimiz bu şekilde. Şimdi 10 dakika 15 dakika kadar tepsi mayası için kenarda bırakalım. Daha sonra yumurta sarısının üzerine sürüp fırınlayacağız. Evet, tepsi mayamız da oldu. Çok güzel kabardı. Böyle de az önce kenara aldığımız yumurta sarılarımızın içerisine ben birazcık da sıvı yağ koydum. Ve şöyle her tarafına gelebilecek şekilde yavaş yavaş sürüyoruz. Böreğimizin havasını almadan, çünkü çok güzel kabarmış. Evet, yumurta sarısını sürdükten sonra şu orta kısmına ben çörek otu serpiştirmek istiyorum. Şu kenar kısımlarına da susam serpiştirdim. Artık böreğimiz fırına gitmeye hazır. 200 derecelik fırında böreğimizi pişirelim. Şöyle de yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, böreğimi fırından çıkardım. Üzerlerine biraz su serpiştirdim. Bez kapattım. Biraz ılıdı. Şu an servise hazır. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. Bir de iç taraflarını göstermek istiyorum. Evet, bir de şöyle iç taraflarını göstermek istiyorum sizlere. Fosur fosur. Çok güzel kabarmış böreğimiz. Şöyle şuradan koparttım.
Şöyle iç taraflarını göstereyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Yumuşacık. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.